Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz elbisenin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir göz atalım elbisemize. İki boyutlu olarak hazırladım. Gayet güzel şık bir örneğimiz var arkadaşlar. Arka kısmında da yine aynı şekilde şöyle göstereyim bakın. Bu kısmında yine örneğimizde uyguladık. 3 tane düğme ile arka kısmını birleştirdim. Şöyle tekrar. Evet, modelimize üst roba kısmıyla başlıyoruz. Roba kısmını yaptıktan sonra burada birleşimimizi sağlayıp hani kolları birleştirdikten sonra bedenden birkaç sıra örüp etek kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Eteğimizi de bu şekilde hep örnekli olarak çalıştık. Etek sonlarında şöyle bir kenar oyası yaptım. Kol kısımlarında da yine aynı şekilde kenar oyası ve belde böyle bir kordon hazırlayarak elbisemi tamamlamış oldum. Bütün detaylarını video içerisinde dediğim gibi bulabileceksiniz. Ölçülerimden bahsetmek gerekirse elbisemin etek boyu 25 santim arkadaşlar. Genişliği de 27-28 santim gibi bir ölçüye sahip. Zaten videonun içerisinde ölçüleri veriyorum. Büyük yaşlara göre nasıl uyarlanması gerektiği ile ilgili bilgileri de yine videomun içerisinde veriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir liste hazırladım sizlere. İsterseniz ekran resmi çekin. Şimdi bel çevresi kısmı etek yaptığımızda gerekli. Böyle hazırlarken onu da yazmak istedim. Yani elbise için değil, elbise için beden genişliği önemli. O beden genişliklerini de yine veriyorum video içerisinde. Etek boyumuz 1-2 yaş için 25 santim, 3-4 yaş için 28 santim, 5-6 yaş için 31 santim, 7-8 yaş için 33 santim. Bu şekilde ekran resmi alırsanız sizin için çok yardımcı olacaktır. Etek boyumuzu da şu fiyongumuzu bağlamış olduğumuz yerden aşağıya ölçüyoruz arkadaşlar. Şimdi kullandığım malzemem bu şekilde, şöyle göstereyim. 100 gram 330 metrelik bir ip kullandım. Bu ipin %65'i akrilik, %35'i polyamit arkadaşlar. Benim elimde bu ip vardı. Bu ipten kullandım. Yaklaşık 2,5 ip kullandım. Eğer bu elbiseyi yazın kullanmasını istiyorsanız kız çocuklarınızın koton iplerle, bambu içerikli ve koton iplerle örebilirsiniz. Tığ olarak da 3 milimlik bir tığ kullandım. 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde. Şimdi isterseniz elbisenin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle 72 tane zincir çekerek başlıyoruz. Benim bu 72 tane zincirim 31 santime denk geliyor. Şimdi bunun üzerine dolduracağız. Şöyle işaretleyicilerimi de alıyorum. Üzerine sık iğne gideceğiz. Sık iğnemizi giderken de ayrım yerlerinde işaretlerimizi takmamız gerekiyor. Eğer böyle işaretleyicileriniz yoksa renkli iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi 72 tane zincir çekmiştim. Üzerini doldururken eksik gelmesin diye şöyle artı 2 tane daha zincir çektim. Şimdi 10 tane 9 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Şuraya değil, yanındakine. Buna. Buradan başlıyorum. 1. Her bir zincirime birer tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi ayrım yeri için bir tane daha sık iğne yapıyorum. 10. sık iğnem, bu benim ayrım yerim ve bu en son yapmış olduğumuz sık iğneye bir tane şöyle işaretleyici takıyoruz. Yani 10. sık iğnemizi işaretleyicimizle takıyoruz arkadaşlar. Evet, bu 10.'yu saymıyoruz. Tekrar yeni baştan sayarak devam ediyorum. Kol için 16 tane sık iğne yapacağız. 1. Bakın, bu işaretlemiş olduğumuzu saymadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane sık iğne yaptım. Şimdi yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum ve buna işaretleyicimizi takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 16 sık iğneden sonra bir tane daha sık iğne yapıyorum. O bizim kol ayrımımız olacak. Oraya işaretleyicimizi taktık. Arka içinde 18 tane yine sık iğne yapacağım. Yine bu işaret taktığımızı saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18. Evet, 18 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve buraya da işaretleyicimi takıyorum. Evet. Yine bunu saymadan 16 tane kol için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bir tane daha yapıyorum. Buna da yine diğer işaretleyicimizi takıyoruz. Evet. Şimdi yine bunu saymıyoruz ve 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 tane sık iğnemizi yaptık ve ilk sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi şöyle bakın. Ön kısımlarda ve arka kısmında örneğimizi kuracağız. Şimdi öncelikle bakın şu zincirimizin dip kısmındaki boşluğu atlıyoruz. Yanındakini atlıyorum. Bir sonrakine, yani üçüncüye. Bakın zincirimin dibindekini atladım. Yanındakini de atladım. 2 boşluk atlamış oldum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Zincir çekmedim. İpimi doluyorum. 1, bakın yanındaki sık iğneye atlıyorum. İkinci sık iğneye atlıyorum. Üçüncü sık iğneye yine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere, şöyle göstereyim, bakın aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi burada 2 tane örnek kısmımız oluşmuş oldu. Şimdi ipi doluyorum. İşaretleyicim burada, kol için ayrımı burada yapmam lazım. 1, 2 tane atladım yine. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Kol için olan yere geldik. Bunu artık buradan çıkarabilirim. Kol için olan yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, bakın öncesinde 2 tane atladım.
Ve trabzan yaptım. Kol için olan yere de 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 2. Bu şekilde. Evet. Kol için devam ediyorum arkadaşlar. Kol için sadece trabzan yapacağım kolda. Artırma yerine gelene kadar. Kolda modelimiz yok. Sadece ön ve arka kısımda olacak. Arka kısımda zaten elbisenin ön yüzü aslında. Evet, şimdi yaptığım trabzan sayısını da söyleyeceğim. Bir artırma yerine kadar geleyim. Evet, şimdi bakalım kaç tane yapmışım. Evet, şimdi ipimi doluyorum. Artırma yerine geldim. Yine şu işaretleyicimi çıkarabilirim. Buradaki sayıyı verecektim ben size. Şimdi şuradaki artırmadaki artırmaları saymıyorum. Bakın şu kısımda artırma yapmıştık. Bunları saymadım. Saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane. Buradaki artırma ile birlikte 18 tane olmuş oldu. Şimdi burada yine artırma yapacağız. 2 tane. 1, 2. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın tekrar sayıyorum. Buradaki artırmaları da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 tane toplamda kol için trabzanım olmuş oldu. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi koldan sonra aslında elbisemizin ön yüzü olacak. Şu anda arka diyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi doluyorum. Bakın bir tane trabzan yaptım. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 zincir. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Zincir çekmedim. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğneme trabzan yapıyorum. Ve 2 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan yaptım. İpimi doladım. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Evet, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Artırma yerinden önce bir tane trabzan yapmam gerekiyor. 2 tane atlamıştık başta. Buradaki benim sayım 2 tane atlamak için uygun değil. O zaman ne yapacağız? Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzanımızı yapıyoruz. Yani artırmadan önceki sık iğneye mutlaka bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Eğer siz hani büyük yapıyorsanız ve 2 tane atladığınızda denk geliyorsa 2 tane atlayın. Bu kısımlarını bu şekilde elimizdeki sayılara göre uydurabiliriz. Şimdi ipimi doluyorum. Artırma yerine geldim. Bunu tekrar çıkardım. Artırma yerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1,
2 trabzan, şöyle bir zincir, aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Ve kol için trabzanla örerek artırma yerine kadar geleceğim. Yine buradaki artırmalarla birlikte 20 tane trabzan olacak. Bu sayılara dikkat edelim. Şurada da bakın örnek kısmımızda da kaç tane üçgen kısmımız var, yuvamız var. 1, 2, 3, 4, 5 tane oluştu. Siz dediğim gibi bu sayıları küçültüp büyüttüğünüzde bu sayı değişebilir. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Elinizdeki sayılara göre ayarlayabilirsiniz örneğin. Evet, ben şimdi buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Kola kadar. Evet, kola kadar geldim. Şimdi artırmamızı yapacağız. Artırma yerinde 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yanına da bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki sık iğneme. Şimdi ipimi doluyorum. Burada 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doladım. En sonuncuya da bakın burada bir tane atlıyorum. En sonuncuya da bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu bizim dönüş, bitiş trabzanımız. İlk sırayı böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi tekrar dönüyorum. Bakın burada da yine 2 tane örneğim var. Diğer tarafta da yine 2 tane örneğim var. Evet, 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada örneğimizin ikinci sırasını kuracağız. Bunun için de ipimi doluyorum. Şimdi şu üçgen kısmın şu bacak kısmı var. Bakın. Şu şekilde alttan alıyorum bacağı. Bakın şu boşluktan giriyorum. Bu bacağı bu şekilde alıyorum. Trabzan yaptım. Şu boşluğa, yani orta üçgenin orta kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. İpimi doladım. Şimdi bu üçgen kısmının ikinci bacağındayım. Ve buradan şu şekilde, bakın şu şekilde yine alttan alıyorum. Yani lastik gibi alıyorum. Ve trabzan yapıyorum. İkinci sıramızı bu şekilde yapacağız. İpimi doluyorum tekrar. Geldik buradaki yuvaya. Yine bunun bacak kısmından bakın şu şekilde alıyorum. İpimi trabzan yaptım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Ve bu üçgenin ikinci bacağına, buraya yine bakın boşluktan giriyorum alt kısmından ve bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki trabzanlarımızı tekrar yapıyoruz. Bakalım. Örnekten sonra 1, 2 ve 3 tane trabzan yaptık. 2 tane de yuvamızın içerisine yapıyoruz. Toplamda 5 tane örnekli kısımdan sonra trabzanımız olmuş oldu. Şimdi bir zincir çektim. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. Burası bizim artırma noktamız arkadaşlar. Onu unutmayalım. Evet. Şimdi kol için trabzanlarımızı yapıyoruz. Kol için artırma yerine kadar gelelim. Artırma yerine kadar geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum.
Şimdi bakın 2 trabzanımız yuvada oldu. 3 de burada var. Yine 5 tane trabzan olacak. Yani şu trabzanlı kısımların sayılarının eşit olmasına da dikkat ediyoruz ki güzel bir görüntü olsun. Hem de ilmeklerimizde eksilme olmamış olsun. 2, 4, 5 tane oldu. Diğer tarafta da yine 5 tane vardı. Şimdi tekrar bakın aynı işlemleri yapacağız. İpimi doluyorum. Üçgen kısımdayız burada. Hemen bacak kısmına, bakın bacak kısmından alıyorum ipimi, trabzanımı yapıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Üçgen kısmımızın ikinci bacağına bu şekilde trabzan yapıyoruz. Ve bu ilkini tamamlamış olduk. İpimi doluyorum. İkinci üçgenimizi de aynı şekilde ilkine trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim şimdi trabzan. İlkinin bacağını bu şekilde yine alttan alıyorum. Trabzanımı yaptım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. İkinci bacağına yine şöyle alttan alıyoruz. Yani lastik yapacak şekilde ve trabzan yapıyoruz. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum. Eğer sizin için hızlıysa yavaşlatma ayarı var arkadaşlar ekranın üst köşesinde. Ona tıklayarak yavaşlatabilirsiniz. Şimdi ipimi doladım. Tekrar diğer yuvamdayım. Hemen ilk bacağına bu şekilde yine alttan alıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım ve ikinci bacağını da yine aynı şekilde alıyorum. Evet, geldik buraya. Bunu da yine bacaktan aldım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım ve bu şekilde yine tekrar bakın ikinci bacak kısmını bu şekilde alıyorum. Evet. Şimdi bu son yuvadayız. Hemen ilk bacağını yine alttan aldım. Yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir zincirimizi çektik. Yuvanın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Ve üçgen kısmımızın ikinci bacağında yine bu şekilde trabzanımızı alıyoruz alttan alarak. İpimi doluyorum. Şimdi burada yine bakın 5 tane trabzanımız olacak yuva ile birlikte. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir, yuvanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Ve bu kısma şuradaki artırma yerine kadar örerek gelelim. Yuva içerisine geldim. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Tekrar yuvamın içerisine 2 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 trabzanımızı sayıyoruz. Burada da 3 tane var. Yine 5 tane trabzanımız olacak örnekten önce. Evet bakın 2, 4, 5. Evet şimdi örnekli kısmımıza geldik. Hemen ilk bacağımızı yine şu şekilde alttan alarak trabzanımı yapıyorum. Yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Ve ikinci bacağını yine bu şekilde alttan alarak trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. İkinci yuvamıza, örneğimize yine alttan ilk bacağını bu şekilde alıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan. İkinci bacağını da yine şu şekilde alttan alıyorum. Ve sondaki zincirimize de trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu sıramızı da tamamlamış olduk. Örnekli kısmımızın ikinci sırasını tamamladık. Üst sıraya geçiyoruz. Yine 3 tane zincirimi çektim.
İpimi doluyorum. Şimdi bakın burada şu yuva içerisine, bakın şurada aralarda bir tane zincir çekmiştik. Yuvalarımız oluştu. Burada bu lastik kısımlarını, kenar bacak kısımlarını uygulamıyoruz. Direkt yuvanın içerisine geçeceğiz. Burada bakın şuraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi bakın tekrar şu arkada kalanları geçiyorum. Direkt atlıyorum bu yuvamın içerisine. Altta hani bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapmıştık. Bacaklar birinci bacaktan sonra yuva içerisine, oraya geçiyoruz arkadaşlar. O yuvaya atlıyoruz yine. Yani ilk sıranın tekrarını yapıyoruz aslında. İlk örnekli sıramızın 2 zincir çekiyorum ve tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada 5 tane trabzanımız vardı. Hemen sayalım. 2, 4 ve 5 trabzan. O zaman ne yapıyorum? Direkt atlama yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan. Yani şuradaki 2 taneyi atlamış oluyoruz. Bakın önden şu şekilde göstereyim. 2 tane değil, aslında bir taneye atlıyorum. Direkt zaten şu trabzanımızın üzerine gelecek. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Hemen 5 tane şu yuvadan geriye sayıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada 7 tane trabzanım olmuş olacak benim. 1. Şöyle önden de göstereyim size. Bakın. Şu lastik kısmımız. Yani modelin ayağının kısmı. Bu yandaki trabzan zaten onun üzerini trabzan olarak tamamlıyoruz. Atladığımız kısım bu ikisi. Yani şu şekilde görünecek. Bakın. Evet. Şimdi 7 tane trabzanımızı sayıyoruz. 2 3 bu şekilde sayarsanız hiç zorlanmazsınız. 4 5 yuvam içerisine de 2 tane yapıyorum. 7 tane trabzanımız olmuş olacak. 2 zincir. Burası artırma yerimiz. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Kol için sadece trabzan yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Artırma yerine gelene kadar devam edelim. Artırma yerimize geldik. 2 tane trabzan yapıyorum artırma yerine. Bir zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada 7 tane trabzanımız olmuş olacak. 2 tane şu artırma yapmış olduğumuz 2 3 4 5 6 ve 7 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi ipimi doluyorum. Direkt yuvamın içerisine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya şunları atlamış oluyorum. Ve direkt yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın şu araları hep atlıyoruz. Sadece yuva içerisine çalışıyoruz bu sırada. Yani birinci örnekli sırada yapmış olduğumuzun aynısını yapıyoruz. İpimi doluyorum. Hemen yuva içerisine tekrar atlıyorum. Bir tane trabzan, 2 tane zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine tekrar bakın şuradaki yuvamızın içerisine trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum ve yine yuvaya geçiyorum. Bakın zaten burada kendini belli ediyor arkadaşlar o yuva. Ve bunun içerisine yine bir trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi son yuvamıza geliyoruz. Trabzan yapıyorum yuvamın içerisine. 2 tane zincir çekiyorum ve trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Şimdi 7 tane atlayacağız demiştik. Şimdi 7 tane olacak buradaki trabzanımız. 2 3 4 5 6 ve 7. Hatta şöyle 1 2 3, burada 5 taneydi arkadaşlar. Kusura bakmayın karıştırdım.
Şimdi burada 5 tane trabzanımız vardı. Alt sırada 5 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen buraya trabzanımızı yapıyoruz. 5 tane altta vardı. Yuvadan itibaren, bakın yuvadan itibaren geri geri sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi hem yapıyoruz hem sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. Yuvam içerisine de 2 tane yapınca bu sırada 7 tane trabzanımız olmuş olacak. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Ve kolu örerek ön kısma kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, artırma yerimize geldik. Artırma yerimin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bunları da sayarak 7 tane trabzan yapacağım. 2 tanesini yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi doluyorum. Şimdi bakın yine burada hemen yuvayı buluyorum. Burada yuva. Bu yuvanın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve tekrar aynı yuvamızın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Diğer yuvama geçiyorum. Bakın buraya. Buraya da yine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Sondaki zincirimize de bir tane trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Şimdi döndürüyorum. Döndürdük arkadaşlar. Şimdi bakın yine lastik yapacağımız kısma geldik. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi doladım. İlk yuvamızın bacak kısmını bu şekilde alıyoruz, lastik yapar gibi trabzanımı yapıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Ve ikinci bacağına bu şekilde lastik yapıyorum. Bunu tamamladım. Tekrar ipimi doluyorum. İkinci yuvamın bacağından alıyorum yine lastik yapar gibi. Yuvamın içerisinde bir tane trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan ve ikinci bacağımızda yine bu şekilde lastik alır gibi alıyorum. İpimi doladım. Şimdi burada altta 7 tane trabzan yapmıştık. Burada yuva ile birlikte 9 tane trabzanım olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneyi yaptık. 2 de yuvanın içerisine yapacağım. 8 ve 9. 9 tane trabzanımız olmuş oldu. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Artırma yerimizde ve kolu örerek bu kısmı örerek bu diğer örnekli kısma kadar gelelim. Yuvaya kadar geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, bir zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu 2 tane trabzanı da sayarak burada 9 tane trabzanım olmuş olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi doluyorum. Evet, örnekli kısmımızı lastikli kısımdayız. İkinci sırasındayız. Hemen bu şekilde ilk bacaktan alıyorum. Trabzanımı yaptım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. İkinci bacağından da yine bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Lastik alır gibi. İpimi doluyorum. İkinciye geçtim. Bakın burada. İkincinin bacağından yine alıyorum. Önce bacaktan alıyoruz. Sonra yuvanın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yuvaya
bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani üstteki yuvalarımızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. İpimi doluyorum ve bacak kısmını yine lastik olarak alıyorum. Diğer örneğimize geldik. Yine bacak kısmını lastik olarak aldım. Yuvam içerisine bir trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum ve lastik olarak alıyorum ikinci bacağını. Evet, sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Örneğimizin bu kısmı da. Evet. Şimdi buradan altta 7 tane yapmıştık. 7 tane geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen basıyorum. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sayılar eksilip fazlalaşmasın arkadaşlar. 2 tane de yuvamızın içerisine yaptık. 9 tane oldu. Bir tane zincir çekiyorum ve yuvamın içerisine tekrar 2 tane daha trabzan yapıyorum. Kolu örüp gelelim. Ön kısma kadar geldim. Koldan sonra ön kısım için 9 tane trabzanımızı yaptık şu yuvayla birlikte. Şimdi örneğimizi kuruyoruz yine. Bakın şu şekilde ilk bacağını lastik olarak alıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Ve ikinci bacağımızı da yine bu şekilde lastik olarak alıyoruz. Şimdi tekrar bir üst sırayı da yine göstereceğim ön kısmını. Sonra zaten aynı şekilde her iki sırada bir kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Ona göre hepimiz yapabileceğiz. Şimdi ipimi doladım. Şu sondaki zincirimi de bir tane zincir yaparak bitişimi sağladım. Evet, 3 tane zincir çektim. Şimdi bakın tekrar burada yuva oluşturmaya geldik. Şurayla hemen burada yuvamız belli zaten. İçerisine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. İkinci lastiğimiz hemen ikinci yuvamız burada. Yine kendini belli ediyor arkadaşlar. Hemen bunun içerisinde yine bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan. Şimdi burada eksiltme yanlışlık yapmamak için burada 9 tane trabzanım vardı. Ne yapıyoruz? Yine buradaki yuvanın içerisinden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen 9 dediğim trabzanımızın tepe noktasına trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle döndürüyorum. Bakın. Bu şekilde gözükecek. Ve yine 9 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 de yuvanın içerisine 10 ve 11. Bu sırada 11 tane trabzanımız oldu. Örnekli kısımdan sonra bir tane zincir çekiyorum ve yuvamı oluşturuyorum. Burada artırma yuvamı oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, sanırım anlaşıldı. Şimdi kolu öreceğiz. Burada da yine bakın yuvalarımız var. Yuvalarımızın içerilerine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan şeklinde yuvalarımızı devam ettireceğiz. Burada yine sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. tepe noktasına batarak, tepe noktası dediğim kısımlar, bakın şu kısımlar, buralara batarak, buraya batarak 9 tane sayacağız. Yuvanın içerisine 2 tane, 11 tane. Bu sırayı böyle yapacağız. Üst sırada yine bunları ilk hani bacaktan lastik alacak şekilde bu şekilde ilerleyeceğiz. Ta ki ne zamana kadar? Gerekli ölçüye ulaşana kadar. Ben kaç sıra ördüm? Bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Yapalım, gelelim.
Beden kısmını tamamladım. Kolla birleşim yerine kadar geldim. Şimdi kaç santim olmuş beden genişlik, yukarıdan aşağı kaç sıra ördüm, onları paylaşacağım sizlerle. Şimdi şöyle bakalım, yukarıdan aşağı şu sık iğne sırasını saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra ördüm. Şimdi ölçümüzü de şu şekilde alacağız. Şu omuz kısmından itibaren aşağıya doğru bitişe kadar ölçüyorum. Toplamda şöyle düzelteyim arkadaşlar. Evet. Şimdi ölçelim. 13 santimlik bir uzunluk olarak ördüm. Şimdi genişlik olarak da şöyle arka tarafına, genişlik olarak da ölçeceğimiz yer şu iki artırma arası arkadaşlar. Buraya ölçeceğim. Bakalım. Bir buraya koyuyorum, bir buraya. 25 santimlik bir genişliğimiz olmuş. Birleştirdikten sonra da o 26 santim gibi olacaktır. Yani 1-2 yaş için uygundur arkadaşlar. Daha büyük yapmak isterseniz eğer bu kol altında 3-4 tane zincir çekebilirsiniz. Evet, şimdi birleşim sıramıza geldik. Şöyle ipimi alıyorum. Kol altına kadar, yani şu ilk artırma yerine kadar örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kabartılı sıramdayım. Bakın, bacaklardan hani kabartı aldığımız sıradayız. Şimdi birleşim yerine kadar örerek buraya örerek gelelim. Evet, şimdi buraya kadar geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi başta dediğim gibi, eğer bedeninizi birazcık daha büyütmek istiyorsanız eğer burada 2-3 tane zincir çekebilirsiniz. Bu başlangıcı en fazla 2-3 yaşına kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı şekilde başlayıp bedende zincir çekerek en fazla 2-3 yaşına kadar kullanabilir. Daha fazla beden genişliği olduğunda, hani ben 4-5 yaşa kadar aynı ölçülerle başlamak istiyorum derseniz, hani başlangıç o uymaz. Bu sefer üst kısmı dar olur. O yüzden en fazla 2-3 yaşına kadar genişletebilirsiniz bu bedenden. Şimdi ben zincir çekmeyeceğim. İpimi doluyorum. Diğer yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Benim için yeterli bir ölçü çünkü. Evet. Bir tane trabzan yaptım. Burayı örerek devam ettiriyorum. Örerek geleceğim. Bu kısımlarında örerek geleceğim. Buradaki artırma yerine kadar örerek gelelim arkadaşlar. Evet, tekrar yine yuvaya geldim. Birleşim yerine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum ve diğer taraftaki birleşim yeriyle birleştiriyorum. Eğer siz zincir çektiyseniz diğer tarafta, burada da yine aynı sayıda zincir çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, buraya da bir tane trabzanımızı yaptık. Şimdi artık devam ediyorum. Böylelikle kolları birleştirmiş olduk. Daha sonrasında bedende birkaç sıra örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında etek kısmına geçmeden şu kısmı da birleştireceğiz. Ön kısmını da birleştireceğiz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Tabii ki modellerimizi devam ettiriyoruz. Onları da etek boyunca da zaten eteğimiz hep modelden oluşacak. Evet, buraya kadar geldim. Modelimizi uyguluyoruz. Önce bacağından lastiğimizi aldık. Yuvamın içerisine bir trabzan, bir zincir ve tekrar aynı yere bir trabzan. Hızlı geçiyorum çünkü zaten bunları ilk sıralarda oldukça yavaş bir şekilde anlattım. Hani buraya kadar geldiyseniz zaten modeli de oturtmuşsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden de hızlı geçiyorum. Zaten değişik bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sondaki zincirimi de bir tane trabzanımızı yaptık. Evet, şöyle bir gösterelim. Bu şekilde birleşmiş halimizi yapmış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle 2-3 tane zincirimi çektim. Yuvalarımızı yapıyoruz. Bu sırada yuva yapım yeri. 2 zincir. Aynı yuvaya tekrar trabzan. İpimi doladım. Şuradaki yuvama geçiyorum. Trabzan. 2 zincir. Aynı yere tekrar trabzan. Evet, şu kol birleştirdiğimiz yere kadar gelelim.
Şimdi birleşim yerine kadar geldim. Hemen şu birleşim yerinde bakın şu tam ortadaki şöyle boşluk gözüküyor zaten. Şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Eğer siz burada 2, 3 zincir çektiyseniz o zincirlerin üzerlerine trabzan yapacaksınız. 2 tane zincirse 2 trabzan, 3 zincirse 3 trabzan yapacaksınız üzerlerine. Şimdi devam ediyorum. Diğer tarafa da yine aynı şekilde yapacağım. Ve sonrasında örerek devam edeceğim. Oraya kadar isterseniz gelelim. Kola kadar geldim. Yine bakın şuraya birleştirdiğimiz yerdeyim. Buraya trabzanımı yapıyorum. Sizler zincir çektiyseniz zincirin üzerine tamamlıyorsunuz. Evet, bu şekilde şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde birkaç sıra öreceğim. Yaklaşık bir 4 sıra kadar örmeyi planlıyorum. İlk sıramızı ördük. Şimdi ben de öreyim. Sizler de örün arkadaşlar. Bir 4 sıra sonra bakacağım hani istediğim ölçüye gelmiş mi gelmemiş mi. Ona göre size sıra sayısını belirteceğim. Santim olarak da yine belirteceğim. Şimdi örüp gelelim. Ördüm ben. Bitirdim. Toplamda şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Düz yüzündeyim. Şöyle göstereyim ön tarafımı. Düz yüzündeyim. Birleşim düz yüzünde olacak. Şöyle bedenimi de bir ölçmek istedim arkadaşlar. Şöyle koydum. Hiç esnetmiyorum hiçbir şekilde. Şimdi kolları birleştirmeden önce 25 santimde. Şimdi şöyle bakıyorum. 27,5 santim gibi olmuş. 27,5 santim gibi bir beden genişliğim olmuş. Dediğim gibi 1-2 yaş hatta 2 yaş içerisinde de rahatlıkla kullanabilir bu elbiseyi. Şimdi 4 sıra ördüm. Benim için yeterli. Etek kısmına geçebilirim. Şimdi burada düz yüzündeyim dediğim gibi düz yüzünden birleştirmeyi yapacağız. Şöyle düzenleyeyim. Evet. Şimdi bakın. En son kenar trabzanımızı yapmıştık. Hiçbir zincir çekmiyorum. Şuradaki zincirime batıyorum. Bakın hemen şuradaki zincirime batıyorum. Ve içinden çıkardım. Yani kaydırma şeklinde birleşimimizi yaptık. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Aynı yere bu zincir yapmış olduğumuz aynı yere bakın şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Yani burada bir yuva oluşturmuş olduk aslında. İpimi doluyorum. Şimdi düz yüzündeyim. Hep lastikli kısmı düz yüzünde, yuva kısmını ters yüzünde yapmıştık. Şimdi artık hep hani döne döne ilerleyeceğiz. Lastik kısmını da, yuva kısmını da düz kısmında yapacağız. Şimdi şöyle bakıyorum. Hemen şuraya, yuvam belli zaten. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada artırma yapacağız. Neden artırma yapacağız? Çünkü eteğimin daha volanlı, daha geniş durmasını istiyorum. Dümdüz aşağı doğru inmesini istemiyorum. O yüzden bu sırada artırarak ilerleyeceğiz. Bunun için şimdi bakın normalde bizim şuradaki yuvaya yapmamız gerekiyordu. Ama öyle yapmıyorum. Hemen şu 2 tane lastik var. Bakın ön kabartı şeklinde gözüküyor. Bu 2 ön kabartının hemen aradaki şöyle gözüküyor. Bakın daha iyi net gözüküyordu. Şuraya batacağız. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Ve burada bir tane yuva oluşturduk. İpimi doluyorum. Şimdi bu yuvanın içerisine yapıyorum. Yani aslında sürekli yaptığımız yuvanın içerisine. Buraya da yine 2 zincir. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi ipimi doluyorum. Bakın bir tane atlıyorum. Şurada bir tane boşluğumuz var. Buna atlıyorum. Hemen yanındakine. Yani aslında şuradaki kabartımızın hemen üst noktasına. Şuraya. Batıyorum. Trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Evet, şimdi yine bir tane atlıyorum. İkinci trabzanımızdan yine tepe noktasına batıyoruz. Ve bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. İlk başlarken ikişer tane atlıyorduk bu boşlukları. Üçüncüye yapıyorduk. Burada bir tane atlıyoruz. Neden? Çünkü dediğim gibi eteğimin daha volanlı, daha geniş durmasını istediğim için. Evet, şimdi yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı noktaya tekrar bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım.
Bir tane atladım. İkinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, 2 zincir. Aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyoruz. İkinciye yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, noktaya kadar geldim. Şimdi bakın yine bir tane atlıyorum. Hemen ikinciye, yani şu lastiğimizin hemen tepe noktası olmuş oluyor. Oraya da yine bir yuva daha yapıyorum. Yuvamın içerisine geldim. Yuvanın içerisine de bir tane yuva yapıyorum. Şimdi bakın. Şurada 2 tane ön lastiğimiz var. Hemen bunun arasındaki boşluğa bakın. Şu alt kısmı değil. Hemen şurada bakın. Küçük bir boşluk gözüküyor. Oraya batıyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi yine şu iki lastiğimizin hemen ara noktasına zaten bir tane atlayıp ikinci olduğunda yine aynı yere geliyor arkadaşlar. Yine oraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. Yuvamızın içerisine yapıyoruz. 2 zincir yine aynı noktaya. Yine şu iki lastik arasına 2 zincir aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. Yuvaya yine yuva yapıyorum aynı yere. İki lastik arasına yine trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir tekrar aynı noktaya trabzan. İpimi doluyorum. Yuvamızın içerisine yine yuva yapıyoruz. Evet, şimdi bakın bir tane atlıyorum. Hemen ikinciye, yani yine bakın lastiğimizin hemen üzerine denk gelecek. Yine oraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye yuvamızı yapıyoruz. Bir tane atlıyorum. İkinciye yuvamızı yapıyoruz. Şimdi bu şekilde yine yaparak şu başlangıç noktamıza şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Bak, başlangıç noktasına kadar geldim. İpimi doluyorum. Şimdi bir tane atlıyorum. İkincinin tepesine, yani şu lastiğimizin hemen tepe noktasına bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Şimdi yuvaya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Şu iki lastik arasına bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Yuvaya bir trabzan, 2 zincir, trabzan. Evet, ve şu hemen şuraya da bir tane yapıyoruz. Şurada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan ve şu ilk başlarkenki zincirimizle birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Bunun için öncelikle şu yuvanın içerisine bakın, en son kaydırma yaptık. Yuvamızın içerisine yine kaydırmayla giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yuvamızın içerisine trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. Bu sıra bizim lastikli sıramızdı. Yani şu bacak kısımlarına lastik yapacağız. Buradaki lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi başlarken normalde şuradaki zincirimizi bu da hani bu üçgen kısmının bir bacağı. Bitişte döneceğiz, geleceğiz ve en son bitişte buna lastik yapacağız arkadaşlar. Sonrasında birleşimimizi yapacağız. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Bu lastiği alıyorum. Sadece başlangıç noktalarında yuvamın içerisine kaydırmayla geliyorum. 4 zincir çekip burada tekrar bakın bir yuva oluşturmuş oldum. Trabzanımızı yapıp bacağı alıyoruz ve bitişte de bütün elbisenin etrafını dolanıp bitişe geldiğimizde burayı lastik yapacağız. Zaten göstereceğim o kısmı. Şimdi ipimi doluyorum. Bunun bacağından alıyorum. Lastik gibi
Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Ve bacak kısmından lastik olarak alıyorum. Yine aynı şekilde lastik olarak alıyoruz. Yuvamın içerisine bir trabzan, bir zincir ve tekrar aynı yuvanın içerisine bir tane trabzan, bacak kısmında lastik. Evet, bu sıra lastik sıramız. Böyle devam ediyoruz. Aynı işlemleri elbisenin etrafı dönüp başladığımız noktaya ulaşana kadar gelelim arkadaşlar. O bitişi sizlerle paylaşacağım. Burayı daha fazla uzatmaya gerek duymuyorum çünkü aynı işlemler. Şimdi dönelim, bu şekilde dönüp buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın, en son yuvamızı yaptık. Şimdi burada direkt burayla birleştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Lastikli sıradaydık. Hemen alttaki şu zincirli kısma, yani ikinciyi yapmıştık hani lastik. Bu da başlangıcı, üçgenimizin başlangıç kısmı. Bu bacağı şu şekilde yine lastik alır gibi alıyoruz. Ve şuradaki zincirimle birleştiriyorum. Evet, bakın. Hem birleşimimizi yaptık, bitişimizi yapmış olduk. Yuvamız zaten başta oluşmuştu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yuvalı kısma yine yuvanın ortasına kaydırmayla geliyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Buraya yine trabzan yapıyorum aynı yere. Burada bir yuva oluşturmuş oldum. İpimi doluyorum. Burada artık artırma yapmayacağım. Benim için yeterli. Zaten bakın volanlı bir şekil almaya başladı. Sizinki de muhtemelen öyledir. Daha volanlı olsun istiyorsanız yine artırmalar yapabilirsiniz. Şu iki lastik kısmının arasına şu şekilde buraya batabilirsiniz. İşte bir tane batarsınız, iki tane batmazsınız. Hani o şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben devam edeceğim artık hiçbir artırma yapmadan. İpimi doladım. Direkt yuvamın içerisine geliyorum. Yuvamın içerisine tekrar bir yuva yapıyorum. 2 zincir. Trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Yine yuvamın içerisine geliyorum. Trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Yuvamın içerisine bir trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan. Tekrar yuvamın içerisine geliyorum. Artık buradan sonra dediğim gibi artırma yapmıyorum. Yuvaların içerisine yuva oluşturuyoruz. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine zincirimizle birlikte birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim, bakın. Evet, yuvamın içerisine tekrar giriyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve ne yapmıştık? Burada yine 4 tane zincir çektik. 2, 3, 4. Şu anda lastik sırasındayız. 4 zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzanımızı yapıyorum. Böylelikle burada bir yuva oluşturmuş olduk. İpimizi doluyoruz ve hemen şu ikinci bacağına lastiğimizi yapıyoruz. Bitişte de elbisenin etrafını döneceğiz, geleceğiz. Buraya geldiğimizde bu kısımla lastik yapacağız. Eğer hani karıştırırım derseniz arkadaşlar, şöyle bir işaretleyici veya bir ip, bir şey takın. Sıranın sonunda buraya lastik yapmanız gerektiğini daha iyi görmüş olursunuz. Hani unutmamanız açısından bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yine bunun bacağından alıyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan, bir zincir ve tekrar bir trabzan ve bacak kısmını. Bu şekilde elbisemizi ilerletiyoruz. Şöyle göstereyim. Birleştirdikten sonra volanlı bir şekilde, bakın, etek kısmı bayağı açılmış oldu. Dediğim gibi daha da açmak isterseniz eğer artırma yapabilirsiniz yuvalı kısımda, ama bence gayet yeterli. Şimdi kaç sıra öreceğim? Ben ördükten sonra sizlerle paylaşacağım. Kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Ben yapayım, sizler de yapın. Ben zaten bir saniye sonra buradayım. Gerekli ölçüleri sizlere veriyor olacağım. Arkadaşlar, ben elbisemin boğa kısmını, etek kısmını tamamladım. Burada ilk başlamış olduğumuz, yani birleştirdikten sonra örnekli kısımdan itibaren, belden itibaren sona kadar 25 santimlik bir etek boyu ördüm. Elbisem 1-2 yaş içinde ve etek boyu 25 santim uygun geldi arkadaşlar. Şimdi size şöyle, bakın, şöyle göstereyim. Etek boyu burada sizin bel çevresi değil, etek boyunu baz almanız gerekiyor. Şöyle yaşlara göre etek boy ölçüsünü
Yazdım. İsterseniz ekran resmi alın. Bu bel çevresi etek ördüğünüzde bel çevresini kaç santim yapmam gerekiyor diye soran arkadaşlarımız için de yazmak istedim. Bel çevresi eteklerde, etek boyu hem etekte hem elbiselerde bu şekilde yapabilirsiniz. Ekran resmi almış olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi ben bel kısmına şöyle bir bağcık kızladım. Bu bağcığı yine beraber hazırlayacağız arkadaşlar. Şu arka kısmı yapacağız. Şuradaki kısım birleştirmesini yapacağız. Ben şu becimi çıkarayım buradan. Evet. Şimdi bu kısmı yapmak için öncelikle tığımı alıyorum. Bakın elbisem şu şekilde dururken sağ taraftan başlayacağım. Zaten birer sıra öreceğiz. Sadece düğme iliği bırakmak için öreceğiz. Şöyle tığımı tam şu hizada takıyorum. Evet. Evet, şimdi şu boşluklara değil arkadaşlar. Şunu şöyle çekeyim. Bakın boşluklara değil. Şuradaki trabzanlarımıza şöyle ortasından alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu şuradaki bakın şöyle şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane şu trabzanın ortasına sık iğne yapıyorum. Bir tane bakın şurada bir birleşim yeri var. Trabzan değil, bir nokta, oraya sık iğne yapıyorum. Bir tane trabzana sık iğne yapıyorum. Bir tane ortaya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde aşağıya kadar iniyoruz. Bakın bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi en son trabzanımıza yapmıştık. Şimdi direkt bakın buraya yapmıyoruz, şu iki noktaya. Şu kısmı yapmıyoruz. Buraya yapmıyoruz. Buraya yapmıyoruz. Buraya yapmıyoruz. Direkt karşı taraftaki şu trabzana atlıyoruz. Bakın buraya. Şuradaki karşı taraftaki trabzanımıza atlıyoruz. Ve önce bir kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Daha sonrasında bir zincir çekiyorum ve olduğum yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Şimdi burada iliklerimiz için yer ayıracağız. Öncelikle bunu bir ayarlayalım. Şöyle nerelerde yapacağız iliklerimizi, bunu belirleyeceğiz. Şimdi ben 3 tane düğme kullanacağım. Siz kaç tane kullanmak isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Bir tanesini hemen burada yapmak istiyorum. Mesela şuraya bir düğme iliği yapabiliriz. Evet, bir de şurada bir ilik yapabilirim. Bir tane de hemen en başta, yani şurada bir ilik yapabiliriz. En başın alt. Evet. Bu şekilde ayırdım. Yani eşitlikte sayarsınız ilmeklerinizi arkadaşlar. Şu aralardaki boşlukları da sayabilirsiniz. O şekilde eşitliği de sağlayabilirsiniz. Bakın şimdi 1 2 3 1 2 3. Evet. Hemen şimdi düğmemiz için şöyle bir iki tane zincirimi çektim. Normalde benim bu boşluğa batmam gerekiyordu. Buraya batmıyorum. Hemen trabzana batıyorum. Yani şu işaretlemiş olduğumuz yeri saymıyoruz. Şu trabzanımıza batıyoruz.
bir tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Bu iliklerinizi düğmelerinize göre de, büyüklüğünü düğmelerinize göre de ayırabilirsiniz arkadaşlar. Bakacağım ben şimdi düğmeme nasıl olacak. Bakalım. Eğer büyük gelirse bir tane, evet yeterli. Bir tane de çekebilirsiniz isterseniz buradaki zincirinizi. Tamamdır. Şu. Evet, devam ediyorum. Yine aynı karşı tarafta nerelere battıysak oralara batmaya devam ediyoruz. Bakın buraya, trabzana, boşluğa, yani şu orta noktaya, trabzana ve şurada sabitleyicim var. Hemen bir iki zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. Direkt trabzanıma yapıyorum. Burada bir tane düğmeliğimiz oluştu. Şimdi şuraya, trabzana, trabzanımı yapmıştık. Evet, boşluğa yapıyorum. Trabzan, evet, iki zincir çekiyorum. Hemen işaret, iki zincirimizi çektik. Şimdi burada sabitleyicim vardı, atlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Diğer düğmeliğimizi de böylelikle yapmış olduk. Şu sona da bir tane, şuraya da bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bunları daha sonrasında gizleyebiliriz. Şimdi şöyle göstereyim, bakın. Bir sıra bizim için yeterli. Düğmelerimizi bu tarafa dikeceğiz. Şöyle şu tarafa dikeceğiz düğmelerimizi. İlik olmayan tarafa, ilik açmadığımız tarafa düğmelerimizi dikeceğiz. Ve şu şekilde ilikten geçireceğiz. Düğmeleri kendimiz de dikeriz arkadaşlar. Şimdi onunla vakit kaybetmeyelim. En son yaparız onu. Şimdi şöyle kol kısmını göstermek istiyorum size. Bir tane beyaz iple yapacağım. İsterseniz aynı renk devam edebilirsiniz. Ben böyle hani kenar oyası gibi düşündüğüm için bir beyaz ipimi kullanacağım. Şimdi şöyle kol altından itibaren ipimizi takıyoruz. Şöyle bir saniye. Şöyle yapalım. İki ip alalım oradan. Evet, şöyle ipimizi takıyoruz. Sabitlemek için aynı yere tekrar bir tane daha. Tamamdır. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane, şöyle sıradaki ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında şuradaki ilmeğime, şöyle bakın, ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Ve artık her bir ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Burada nasıl yapıyorsak diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yaparak gelelim. Trabzanlarımızı bitirdik. Bu kısımlara geldik. Hemen şuna bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradakini de bir tane yapıyorum. Ve birleşimimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Birinci sıraya gittik. 4 tane zincir çekiyoruz birleştirdiğimiz yerde. Şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4. Hemen dibine, şöyle dip kısmına yapıyorum. Kaydırma şeklinde içinden çıkarıyorum. Daha sonra yanındakine
sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yanındakine sık iğne yapıyorum. 2. Üçüncü sık iğnemde yine 4 tane zincir çekiyorum ve aynı yere kaydırma yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. 1. Tekrar yanındakine sık iğne yapıyorum. 2. Yanındakine sık iğne yapıyorum. 3. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar kaydırma yapıyorum bu sefer. Bu şekilde bir kenar oyamız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yine bakın 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Üçüncü sık iğnede 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Evet, 1, 2, üçüncü sık iğnemi yaptım. 4 zincir çekiyorum ve aynı yere kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, aynı yere 4 tane zincir çektim. Aynı yere kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde kenar oyamız oluşmuş oluyor. İstediğiniz kenar oyasını koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir ve aynı yere tekrar bu şekilde kaydırma. 2, 3 sık iğne, 4 zincir, aynı yere kaydırma. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son şöyle şunun olduğu kısmı şöyle kaydırmayla sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Bu ipleri daha sonrasında iç kısımlarda yürütelim. Böyle iç kısımlarda yürütürüz daha sonrasında. Şöyle son halini bir görelim. Bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Evet, diğer kolu da yine aynı şekilde yaparız. Şimdi etek kısmına geçelim. Şöyle etek kısmında şuradan alıyorum. Herhangi bir yerden ipimi takıyorum yine. Evet, ilk sıramızı sık iğne olarak yapacağız. Şimdi ilk sık iğnemizi yaptık. İkinciyi şöyle yapıyorum. Her bir bakın trabzanımızın tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıradaki bu. Sıradaki boşluğa, şu yuvanın içerisinde boşluğa değil. Bakın şuna kısmı yapıyorum. Çok sıkı sıkı yapmayın. Evet. Bu şekilde sırayı sık iğne olarak devam ettireceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, yani etek çevresince bu şekilde sık iğne yapacağız. Aynı kolda uyguladığımızı aslında burada da uygulayacağız. Evet, etek çevresince gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi birleşimimizi yapacağız. Şöyle batıyorum. Kaydırma içinden çıkarıyorum. Kolda yapmış olduğumuzun aynısını burada da yapacağız. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve aynı olduğumuz yere kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 zincir. Eğer bu 4 tane zincir size fazla geliyorsa arkadaşlar 3 tane de yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Evet. Kaydırma, aynı yere kaydırma. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve aynı yere batarak kaydırıyorum. Bu şekilde. Evet, etek kısmında bu şekilde yaparak ilerleyelim.
Etek boyunca oyamızı yapalım arkadaşlar. Gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen şu sondaki sık iğneye şöyle bir kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çektim. Yine ipimi kesiyorum. Bunu da tamamlamış olduk. Şu ipleri dediğim gibi şöyle arkalarda gizleriz. Daha bir geniş zamanda. Sonrasında onları keseceğiz. Şöyle bir eteğimizi bir görelim. Bakalım nasıl oldu. Evet, gayet güzel oldu. Kenar oyası da. Bu şekilde. Şimdi şu kordonunu yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı, şu çiçekleri nasıl yaptığımı şimdi sizlerle paylaşacağım. Evet, öncelikle çiçekle başlıyoruz. Bu çiçekle başlayacağız. Sonra zincir çekeceğiz arkadaşlar. Sihirli bir halka yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. 2, 3. Sihirli halkamın içerisine, halkanın içerisine 3 tane trabzan yapacağım. Yani 4 tane olacaklar. 1, 2, 3. Şu başta çekmiş olduğumuz zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve halkanın içerisine şöyle alıyorum. Bakın. Kaydırma şeklinde içinden çıkarıyorum, sıkıştırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine zincirimi sayarak 4 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4. 3 tane zincirimi çekiyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Ve bakın içinden çıkarıyorum. Kaydırma yapıyorum hemen. Yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Sıkıştırıyorum tabii. 1, 2, 3 zincir. Yine zincirim dahil 4 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine halkamın içerisine kaydırmayla sabitliyorum. Bir de zincir çektim. Evet. Şunu da çekerek şu orta halkamızı iyice kapatıyoruz. Daha sonra isterseniz buraya hani çok kapatamadıysanız inci, yarım inci yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. Bu şekilde çok sıkı zincirler olmayacak. Bu şekilde bakın zincirimizi elbisemizin etrafına sarana kadar, geçene kadar zincir oluşturacağız. Ben açıkçası santim ölçmedim. Zincirlerimi de saymadım. Tamamen elbisemi ölçerek, yani çektiğim zincirlerimi elbiseme ölçerek, bel kısmına ölçerek zincirimi tamamladım. Şimdi ben şöyle birkaç tane yapacağım zincir. Bakın şöyle esneyen bir zincirim oldu. Şimdi dediğim gibi elbisenin etrafını saracak kadar zincirimi oluşturduktan sonra şu çiçeği, sondaki çiçeği yapacak kadar ipimi kesiyorum. Yani ip bırakarak kesiyorum. Biraz uzunca şu çiçeği yapacak kadar ip kesiyorum. Ben keseceğim. Ve sonrasında şöyle birazcık uzattıktan sonra, yani burada ipimizi kestik. Şu çiçeği yapacak kadar ipimizi kestik. Daha sonrasında ön orta noktasını buluyorum. Hemen bir alttan, bakın bir öncelikle üstte kalacak uç kısmı, bakın üst kısmı. Daha sonrasında arkadan öne doğru tekrar 4 tane trabzan aralıklarıyla, bakın 1, 2, 3, 4 trabzan aralıklarıyla ipimi bir arkaya, 4 trabzandan sonra öne, 4 trabzan ayırıyorum, ipim arkaya, 4 trabzan, ipim öne şeklinde bu ipi bel çevresinde getiriyoruz. Sonra getirdikten sonra bakın çıkış noktası burada, diğer tarafın çıkış noktası da burada. Çiçeğimizi sonrasında da uzattığımız, yani uzun kestiğimiz iple tekrar çiçeğimizi yapacağız. Bunun için ipimi doluyorum. Yani şu iki kenar da eşit olmalı arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bakın şöyle açayım, hatta daha rahat görün. Evet, bakın bu şekilde. Daha sonrasında ben bunları fiyonk olacak şekilde bağladım. Evet. Şimdi şunu da göstereceğim size buradaki çiçeğin yapımında.
Zaten zincirimiz var. Şu şekilde ipimi doluyorum. Ve 1, 2, 3 tane sayarak geriye geldim. Trabzan yapıyorum burada. Şimdi şu 1, 2 trabzan oldu. 3 trabzan. 4 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Ve aynı noktaya tekrar kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Buraya zincirim dahil. 2, 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir ve aynı noktaya tekrar kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve zincirim dahil bu noktaya 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 4 tane, 2, 4. Baştaki zincirimizi de sayıyoruz. 4 tane, sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya da kaydırmayla yapıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Daha sonrasında bunu arkadan yürütüp şu ortadaki boşluğu kapatabiliriz arkadaşlar. Şöyle buralarda yürüterek ilmeklerin aralarında, bakın. Şöyle ilmeklerin aralarında yürüterek ortadaki boşluğu kapatabilirsiniz bu şekilde. Bağcımız bu şekilde oluşuyor. Dediğim gibi bu orta noktalarına boncuk koyabilirsiniz. Evet, elbisemizi de böylelikle tamamlamış olduk. Evet, kısımlarını göstereyim. Gayet şık, güzel bir elbise oldu. Bunu koton iplerle hazırlarsanız arkadaşlar yazın da kullanılabileceği serin, güzel bir elbise olmuş oldu. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenilerinizle de destek olursanız videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Yorumlar ve beğeniler daha fazla kişiye ulaşmamı sağlıyor ve kanalımın devamlılığını sağlıyor. O yüzden yorum ve beğeniyi eksik etmezseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.